Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Türk tarihinden önemli bir yere sahip olan ünlü kişiliklerden bahsetmeyeli uzun zaman oldu. En son Piri Reis ile alakalı bir bölüm yapmıştım. 53. bölümüydü. Aranızda dinlemeyenler var ise dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bugün ise tartışmasız tarihteki en meraklı zihin, bir halk şairi, bir mutasavvıf, bir halk ozanı, bir alim ve çok daha fazlası olan Yunus Emre'yi konuşalım istiyorum. Hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım o halde. Yunus Emre dönem olarak Selçukluların dağılmaya başladığı dönem olan 13. yüzyıl ortaları ile 14. yüzyılın başlarında yaşadığı biliniyor. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir maalesef. Şu an Türkiye sınırlarında yer alan Eskişehir ilinin bir ilçesi olan Sivrihisar'a bağlı Sarıköy'de yetişmiştir. Konuya Yunus'un Hacı Bektaş-ı Veli ile olan hikayesini anlatarak bir giriş yapayım isterseniz. Yunus Emre'nin yaşadığı o dönemlerde köyünde kuraklık ve buna bağlı olarak kıtlık meydana gelir. Yunus Emre de o dönemler ismi çok bilinen Hacı Bektaş-ı Veli'den yardım istemeye karar verir. Çünkü Hacı Bektaş-ı Veli bugüne kadar kapısına yardım için gelen hiç kimseyi geri çevirmemiştir. Yunus Emre'nin yolculuğu günlerce sürer. Yolda Hacı Bektaş-ı Veli'ye vermek üzere alıç meyvesinden toplamıştır. Sonunda Hacı Bektaş'ın karşısına çıkar ve kendisini tanıtır. Köyümde herkes aç, perperişan, kıtlık var. Var git Hünkâr Hacı Bektaş'ın yanına, ondan yardım iste dediler. O kapısına geleni boş döndürmez. O açları doyurur dediler. Ve kabul ederseniz size alıç getirdim der. Söyle bakalım ne istersin bizden der Hacı Bektaş-ı Veli. Kuraklık her yeri yokluğa çevirmiştir. Ne ekmek yapacak unumuz ne de bir dirhem buğday vardır hünkârım der Yunus. Ailem ve köyüm için sizden buğday isterim der. Bunun üzerine biz sana buğday yerine himmet versek olur mu der Hacı Bektaş. Himmeti neyleyim? Köylüm açtır der Yunus. Eğer buğday istersen buğday veririz ama her alıç tanesine 10 tane nefes verelim der Hacı Bektaş-ı Veli. Himmetle nefesle çoluk çocuk doyar mı hünkârım der Yunus. Buğday isterim der. O zaman al buğdayını git der Hacı Bektaş-ı Veli. Bunun üzerine Yunus buğdayı alır ve köye doğru yola çıkar. Dönüş yolunda hatasını anlayan Yunus tekrar dergaha döner. Ben büyük bir hata işledim der hünkârım. Siz bana nefes verdiniz, ben ise buğday istedim. Bana nefes verin der, himmet verin der Yunus Emre. Onun vakti geçti artık der Hacı Bektaş-ı Veli. Senin kilidini açacak anahtar bizde değil artık. Var git Tapduk Emre'ye. Senin kilidin anahtarı ondadır der. Yaklaşık 40 sene Tapduk Emre'nin dergahında ona hizmet eder Yunus Emre. Aralarında birçok sohbet geçer. Birçok konuda ilim öğrenir. Divanı incelendiğinde şiirlerinde Arapça ve Farsça sözleri kullanmasından bu iki dile de hakim olduğu sanılmaktadır.
Şiirleri gönülleri fetheder. Pek çok yeri gezer. Anadolu, Suriye, Azerbaycan ve Kafkasya'da birçok dergah gezer. Ayrıca Yunus Emre Hazretleri, Hazreti Mevlana ve çağdaşı pek çok alim ve bilgini de gezer. Halk içinde hak ile yaşar. Muhteşem sözlerden oluşan şiirleri vardır. Geldi geçti ömrüm benim, şol yelesip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz yumup açmış gibi. Bu dörtlükte verilen mesaj ise şu şekildedir. İnsan yaşamının kıymetini bilmeli. Ne kadar kısa ve bu dünyanın geçici olduğunu unutmamalı. Bunu idrak edebilmeli. O yüzden ona göre yaşamalı. Vaktini boşa geçirmemeli. İnsanlara karşı iyi davranmalı. Dürüst ve alçak gönüllü olmalı. Şimdi isterseniz Yunus Emre'nin eserleri hakkında konuşalım. Yunus Emre'nin eserleri aşk, sevgi, insanlar arasında ilişkiler, insanın içsel dünyası gibi konuları işlemektedir. Onun şiirleri sade bir dille yazılmış ve evrensel mesajlar taşımaktadır. Aynı zamanda İslam tasavvuf geleneği içerisinde önemli bir yere sahiptir. Yunus Emre'nin en bilinen eserleri arasında Divan-ı Yunus Emre ve Risaletün Nusiye bulunmaktadır. Yunus Emre'nin şiirleri Türk kültürünün ve edebiyatının önemli bir parçasıdır ve hala günümüzde büyük bir ilgiyle okunmaktadır. Ayrıca Yunus Emre'nin düşünceleri ve sözleri insanlar arasında hoşgörü, sevgi ve birlik mesajları taşıdığı için toplumsal bir etkisi de olmuştur. Yunus Emre, Türk halk edebiyatının ve İslam tasavvufunun önde gelen isimlerinden biridir. Ayrıca Yunus Emre'nin eserleri birçok önemli söz ve öğreti içerir. Yunus Emre'nin şiirleri tasavvufi felsefeyi ve insanın içsel yolculuğunu anlatan öğretilerle doludur. Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir bize. Burada ise Yunus Emre miskinliğiyle övünecek kadar yüce gönüllüdür. Bu arada miskin, mülksüz, yoksul halk tabakası anlamına gelmektedir. Mal, mülk biriktirmenin saygınlık göstergesi olduğu bir toplumda Yunus, mülksüzlüğü tüm insanları kucaklayan bir felsefeyle birleştirerek üstün kılmıştır. Dünya malı yalandır diyerek mal mülk peşinde koşmamaya öğütlemiştir. Peki Yunus Emre ne zaman öldü? Mezarı nerede? İşte bu son bölümde ise bu soruların cevaplarını inceleyelim istiyorum. Yunus Emre'nin vefat tarihi ve kabriyle ilgili bilgiler de uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki belgeye göre vefat tarihi 1320 kabul edilmektedir. Eski kaynaklara göre Yunus Emre'nin mezarı Sivriköy'de bulunduğu belirtilmektedir. Fakat 1946 senesinde Ankara-Eskişehir demiryolu yapımı esnasında mezarı açılmıştır. Kafatasında yapılan incelemelerde iskeletin 6 asır öncesine ait olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer tespit ise öldüğünde 80 yaş civarı olduğudur. 1970 senesinde yeni yapılan bir anıt mezara taşınmıştır. Ancak bazı iddialara göre farklı yerlerde Yunus Emre'nin mezarı ve türbesi vardır. Hatta Gezgin Evliya Çelebi seyahatnamesinde Kirişçi Baba Cami avlusunda Yunus Emre Hazretleri'nin merkatı bulunmaktadır demektedir. Bu arada Evliya Çelebi demişken eğer dinlemediyseniz 29. bölümü dinlemenizi tavsiye ediyorum. O bölümde Evliya Çelebi ve seyahatnamesinden bahsetmiştim. Devam edecek olursak. Ayrıca Mutazaffıf Niyazi Mısri'ye göre ise Yunus Emre'nin mezarı şu an Yunanistan sınırlarında bulunan Limna adasında yer alır. Sonuçta birçoğumuzun kalbinde yer edinen Yunus Emre'nin mezarının tam olarak nerede olduğu tartışmalı bir süre devam edecektir diye düşünüyorum.
Evet, bugün yine güzel bir bölümün daha sonuna geldik. Yunus Emre'yi daha önce duyanlarınız olmuştur diye düşünüyorum. Çok merak ediyorum. Siz Yunus Emre'nin yerinde olsaydınız, Hacı Bektaş Veli ile olan diyalogda cevabınız ne olurdu acaba? Sizlerin de Yunus Emre gibi önemli bir halk şairiniz var mı acaba? İşte tüm bu soruların cevapları ve kendi görüşleriniz için sizleri her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 60 civarında birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 6 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.